Hava savaşında Bayraktar Kızılelma F-35 ile karşı karşıya gelse ne olur? Bu soru bana son bir yılda yüzlerce kez geldi. Altına gelen cevaplara baktığım zaman da bir karmaşa olduğu belli. Kimi F-35'i siler süpürür diyor, kimi Kızılelma daha o seviyede değil diye kestirip atıyor. Ama şunu en baştan söyleyeyim. Bu sorunun kendisi biraz yanlış soruluyor. Çünkü modern hava savaşında mesele bu kadar net bir soru ve net bir cevapla çözülebilecek bir mesele değil. Zaten bugün yani 5. nesillerin inşa ettiği bu gökyüzünde kimse it dalaşına girelim de görelim diye uçmuyor. Artık hava savaşındaki parametreler çok farklı. Kim önce görür, kim önce kilitlenir, kim daha uzaktan ateş eder. Bu soruyu da bütün parametreleri hesaba katarak cevaplamak gerekiyor. Çünkü asıl savaş burada yaşanıyor. O yüzden Kızılelma'yı alıp F-35'in karşısına koyup birebir de kim alır diye sormak, Formula 1 arabasıyla rally aracını aynı piste koyup hangisi kazanır demek gibi. İkisi de uçak, evet, ama oynadıkları oyun aynı oyun değil. Şunu netleştirelim. F-35 bugün sorunları olsa da dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri. Bunu inkar eden ya konuyu bilmiyordur ya da kendini kandırıyordur. Ama şu da bir gerçek ki hava savaşının matematiği değişiyor. Ve bu değişimde pilotlu pahalı uçakların karşısına daha ucuz, daha fazla sayıda üretilebilen, risk almaktan çekinmeyen insansız platformlar çıkıyor. Kızılelma da tam olarak bu kırılma noktasında duruyor. Bu videoda size Kızılelma F-35'i döver gibi yüzeysel cümleler kurmayacağım. Ama şunu da net şekilde göreceksiniz. Kızılelma insanlı savaş uçakları karşısında iddia edildiği gibi kolay lokmada değil. Doğru senaryoda, doğru görevde, doğru sistemlerle kullanıldığında karşısındaki en pahalı uçağın bile hesap yapmasına sebep olur. İşte biz bugün o hesabın matematiğini konuşacağız. Öyle karmaşık mühendislik terimlerine boğmayacağım sizi ama anlattığım her şey radar fiziğine, füze mantığına ve sahadaki gerçek doktrinlere dayanacak. Hazırsanız başlayalım. Çünkü mesele kim kimi döver meselesi değil. Mesele gökyüzünde bu oyunun nasıl değiştiği. Ve biz bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bu esas meseleyi konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hepimizin kafasında hava savaşı denince canlanan tek bir sahne var. İki uçak burun buruna geliyor. Biri sert bir manevra yapıyor, diğerinin kuyruğuna geçmeye çalışıyor. Hollywood'un bize yıllardır izlettirdiği klasik it dalaşı bu. Bu sahneler bugün hala mümkün ama artık savaşın ana senaryosu değil. Modern hava savaşında asıl mesele düşmanı önce görmek. Çünkü kim önce tespit edilirse, kim önce kilidi yerse büyük ihtimalle oyunu orada kaybediyor. Günümüz füzeleri yaklaş, nişan al, ateş mantığıyla çalışmıyor. Kilidi uzaktan atıyor. Pilot daha rakibi gözle görmeden angajman başlıyor. F-35 tam olarak bu oyunun uçağı. Görünürlüğü düşük, sensörleri güçlü. Tek başına uçmaktan çok bir ağın parçası olarak çalışmak üzere tasarlanmış. Yani F-35 pilotu gökyüzünde yalnız değil. Arkasında AWACS var, yerde radarlar var, başka uçaklardan akan veriler var. O yüzden F-35 için ideal senaryo zaten kimseyle it dalışına girmemek. Peki o zaman herkesin sorduğu o soru geliyor. Madem it dalaşı bu kadar geri planda, Kızılelma'nın manevra kabiliyeti ne işe yarıyor? İşte burada ince bir ayrım var. Manevra kabiliyeti artık gösteri için değil, hayatta kalmak için önemli. Füze tehdidinden kaçmak, kilidi bozmak, sensör hattından çıkmak gibi. Çünkü bunların hepsi hala manevra gerektiriyor. Yani it dalaşı bitmedi ama tahtından indi. Artık oyunun finali değil. Bazen ara sahnesi. Ve Kızılelma'yı doğru değerlendirmek istiyorsak onu bu eski film sahnelerinin içine sıkıştırmadan yeni oyunun kurallarıyla konuşmamız gerekiyor. Çünkü Kızılelma eski tip bir avcı gibi rakibin arkasına geçmek için değil, bambaşka bir rol için tasarlandı. Kızılelma konuşulurken genelde ilk söylenen şey şu oluyor. Pilot yok, G limiti yok. İstediği kadar manevra yapar. Bu doğru tarafı olan ama tek başına eksik bir cümle. Çünkü asıl mesele pilotun olmaması değil, uçağın kaybedilebilir olması. Bir F-35 havalandığında sadece bir uçak havalanmış olmuyor. O uçakla birlikte yıllarını vermiş bir pilot, 100 milyon dolarlık bir masraf ve devasa bir siyasi sorumlulukta havalanıyor. Komutanlar bu yüzden F-35'i her senaryoda riske atmaz. Uçak ne kadar gelişmiş olursa olsun içindeki insan her zaman o denklemin merkezindedir. Kızılelma'da işte bu denklem tamamen değişiyor. İçinde pilot yok. Düşerse esir düşecek biri yok. Kriz yaratacak bir kayıp yok. Bu da komutana bambaşka bir özgürlük alanı açıyor. Kızılelma'yı daha öne sürebilirsiniz. Daha tehlikeli bölgelere gönderebilirsiniz. İşte bu modern hava savaşında çok ciddi bir avantaj. Tabii bu şu demek değil. Kızılelma feda edilecek bir uçak. Elbette öyle bir şey yok ama gerektiğinde bununla daha fazla risk alabilirsiniz. Yani Selçuk Bayraktar'ın deyimiyle kuş ölür. Sen uçuşu hatırla. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Tabii böyle bir karşılaştırma yaptığımızda en önemli
önemli başlıklardan biri görünmezlik oluyor. Çünkü F-35 denince akla gelen ilk kelime belli. Görünmezlik. Ama burada çok kritik bir ayrımı baştan yapmak lazım. F-35 görünmez değil. F-35 radarları görünmesi zorlaştırılmış bir uçak. Yani F-35 sendeyse seni daha geç fark ederler. Daha kısa menzilden görürler ve daha zor kilitlenirler. Ama asla görünmez diye bir şey yok. Zaten askeri dünyada da böyle bir iddia yok. Her şey mesafe, açı, frekans ve sensör kombinasyonu meselesi. İşte burada Kızıl Elma'nın hafife alınmaması gereken tarafı devreye giriyor. Kızıl Elma'nın burnunda Aselsan'ın Murat AESA radarı var. AESA demek tek bir gözle bakmak yerine binlerce küçük gözle aynı anda bakmak demek. Radar kafasını çevirmez. Saniyenin çok küçük bir anında farklı frekanslarda tarama yapar. Bu da zor görünen hedeflerin izini yakalama şansını arttırır, kendini de korumasını sağlar. Bir de modern hava savaşında sadece radar yok. Pasif sistemler de var. Yani hedefe ben buradayım diye bağırmadan sadece dinleyerek, bakarak tespit etmek mümkün. F-35 ne kadar gizlenirse gizlensin. Motoru çalıştığı sürece ısı üretir ve bu ısı uygun sensörlerle yakalanabilir. Kızıl Elma'da bu iş için çok gelişmiş elektrooptik ve kızılötesi sistemler var. Bunlar radarı kapatıp sessiz şekilde çevreyi izleyebiliyor. Karşı taraf izlendiğini fark etmeden hedef haline gelebiliyor. Yani özetle F-35 hala zor bir hedef. Bu doğru. Ama Kızıl Elma için hiç görünmez, dokunulamaz bir hayalette değil. Doğru mesafede, doğru sensörle, doğru senaryoda bu denge değişebilir. Ama unutmamak lazım ki hava savaşında hedefi görmek tek başına bir zafer değil. Asıl mesele o hedefe silahını ulaştırabilmek. İşte Kızıl Elma ile F-35 arasındaki gerçek denklem tam burada başlıyor. Şunu baştan belirteyim. F-35 füzeden kaçmayı bilen bir uçak. Elektronik harp sistemleri güçlü. Karşı tedbirleri gelişmiş. Manevra kabiliyeti yeterli sayılır. Yani gördün, bastın, düştü gibi bir dünya yok. Ama bu ona atılan her füzenin de başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Hiçbir uçakta olmadığı gibi. Tabii özellikle de ramjeti konuşuyorsak. Çünkü Kızıl Elma için geliştirilen Gökbora gibi ramjet motorlu füzeler burada oyunun rengini değiştiriyor. Klasik hava füzeleri genelde ilk birkaç saniye çok hızlıdır. Sonra motorları susar ve hedefe doğru süzülürler. Hedef uçak manevra yaptıkça o füze enerji kaybeder. Kaçış şansı buradan doğar. Ramjet motorlu bir füze ise farklı çalışır. Motoru uçuşun büyük kısmında neredeyse tamamında aktif kalır. Yani menzilin sonuna doğru bile hala yüksek hızla gelir. Bu da şu anlama geliyor. Hedef uçak kaçmaya çalıştıkça füze de yorulmadan peşinden geliyor. Askeri literatürde buna kaçışı olmayan bölge denir. Tam bir garanti değil ama bu bölgenin genişlemesi riski ciddi şekilde büyütür. Burada önemli bir detay daha var. Kızıl Elma bu füzeleri gövde içinde taşıyor. Yani kendi görünürlüğünü arttırmadan son ana kadar sessiz kalabiliyor. Kapak açılıyor, füze bırakılıyor ve uçuş tekrar sessizliğe bürünüyor. Bu da karşı tarafın reaksiyon süresini kısaltıyor. Ama dediğim gibi altını kalın çizgiyle çizelim. Bu bir tek atışta iş biter hikayesi değil. F-35 hala karşılık verebilir, kaçabilir, savunma yapabilir. Kızıl Elma'nın avantajı karşısındaki uçağın artık rahat hissetmemesi. Yani beni kimse buradan tehdit edemez konforunun bozulması. Ve modern hava savaşında bazen bu bile yeterlidir. Ama daha önemli bir noktaya da değinmek lazım burada. Bu platformları tek başına değerlendirmemek lazım. Modern hava savaşı tek bir uçağın değil, birbiriyle konuşan sistemlerin savaşı. Kızıl Elma da tam olarak bu noktada anlam kazanıyor. Kızıl Elma'yı bir F-35'in karşısına tek başına koyup ne olur diye sormak resmi eksik görmek olur. Çünkü Kızıl Elma çoğu senaryoda yalnız uçmak için tasarlanmıyor. Bu platform insanlı savaş uçaklarıyla birlikte çalışacak şekilde geliştiriliyor. Ya da Kızıl Elmalar sürü halinde görev yapabiliyor. Sürü halinde saldırabilen bu platformların unutmayın ki G-limiti derdi yok. Yani insanlı savaş uçaklara göre daha düşük bir derdi var. Pilot bayılır mı sorusu yok. Daha agresif manevralar, daha riskli görev profilleri mümkün. Düşerse de siyasi ve psikolojik maliyeti çok daha düşük. Bu da şu anlama geliyor. Kızıl Elma F-35'i birebir dövmek için değil. F-35'in işini zorlaştırmak, onu meşgul etmek, hata yapmaya zorlamak için sahada. Ve modern savaşta bazen asıl kazanç rakibi vurmak değildir. Onu istediğin gibi davranmaya mecbur bırakmaktır. Yani biz bu konuda soruyu Kızıl Elma mı F-35'i yener, F-35 mi Kızıl Elma'yı indirir diye soruyorsak meseleyi biraz yanlış yerden tutuyoruz demektir. Çünkü modern hava savaşında sonuç çoğu zaman tek bir karşılaşmada değil. O karşılaşmayı kimin şekillendirdiğinde belli olur. F-35 bugün hala dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri. Sensörleri, veri füzyonu, elektronik harp yetenekleri ve gizlilik avantajı küçümsenecek şeyler değil. Doğru şartlarda, doğru destekle son derece ölümcül bir platform. Bunu görmezden gelmek gerçeklikle bağını koparmak olur. Ama Kızıl Elma da kolay lokma değil. Çünkü o klasik bir avcı uçağı gibi davranmak zorunda değil. İnsan taşımıyor, sınırlarını zorlayabilir, öne atılabilir. Gerekirse yem olabilir. Görünmez. Hatta boyutları daha küçük olduğu için belki de F-35'e göre daha da görünmez. Rakibin dikkatini dağıtabilir, pozisyonunu bozar, onu beklemediği kararlar almaya zorlayabilir. F-35 kontrolü elinde tutmak ister. Kızıl Elma ise kontrolü bozmaya oynar. Birini tespit etmeye çalışırken başka bir tehditle uğraşmak zorunda kalırsın. Birine manevra yaparken arkadan başka bir sensör seni izler. Tek bir uçakla değil, katmanlı bir problemle karşı karşıya kalırsın. Ve savaşta en tehlikeli şey tam olarak budur. O yüzden mesele
Kızıl Elma bir gün F-35'i düşürür mü sorusu değil. Asıl soru şu. Kızıl Elma F-35'in rahatça görev yapabildiği ortamı bozabilir mi? Bugünkü gidişata baktığımızda da cevap çok net. Evet, bozabilir. Hatta doğru koşullarda hava savaşında da F-35'e ciddi üstünlük sağlayacağı senaryolar oluşabilir. Tabii bu F-35'in devrinin bittiği anlamına gelmiyor. Ama artık gökyüzünde yalnız olmadığı anlamına geliyor. Ve bu bile hava savaşının kurallarının değiştiğini göstermeye yeterli. Hem de bizim lehimize. Ki düşünün ki burada daha Kaan Kızıl Elma işbirliğine değinmedim bile. Daha da önemlisi Kızıl Elma'nın hala geliştirildiğini göz önünde bulundurmadım bile. Unutmayın ki birkaç yıl sonra bambaşka Kızıl Elmalar görme ihtimalimiz yüksek. Çift motorlu versiyonla bile çok yakın zamanda tanışırsak hiç şaşırmam mesela. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.